Mitoloji, efsaneler, kahramanlık destanları, olağanüstü hikayeler ve tanrılar. Topal olan yegane tanrı, silah yapıcısı, demirci Hephaistos ve aşkın, güzelliğin, cinselliğin tanrıçası olan Afrodit. Okyanus derinliklerindeki sarayıyla denizlere hükmeden Poseidon ve tanrılara hükmeden şimşek lordu Zeus. Günahkarların cezalandırıcısı, ölülerin hükmedicisi ve yeraltı tanrısı Hades. İnsan doğalarıyla ölümsüzleşen, tanrıların mitolojik evreninde bir kayık yol almaktadır. Kayıkçının görevi, kayığındaki ruhları ölüler diyarına taşımaktır. Bir kayıkla uğursuz Styx nehri üzerinde yol alan kayıkçı Karon kimdir? Now what? We wait for Charon. Charon only ferries the dead. Yunanca nefret nehri, World ve Underworld'u ayıran Styx, yeraltı ile yaşayan dünya arasında bir sınır oluşturur. Tanrıça Styx tarafından korunur. Styx nehri, Hades'teki tek nehir değildir. Diğer büyük nehirler arasında Akiron, acı veya kader nehri, Liti, unutkanlık nehri, Flestim, ateş nehri ve Kalktus, ağlama nehri bulunur. Tanrılar bu nehrin suyu üzerine yemin eder ve öyle güçlü bir yemindir ki bu, yalan yere yemin eden tanrılar, şarabına ve yiyeceğine dudağını değdiremeden bir köşede bir yıl sessiz sedasız ölü gibi yatar. Bir yılın sonunda ayağa kalkar ama 9 yıl ölümsüz tanrılara yanaşamaz ve hiçbir eğlenceye katılamaz. Efsaneye göre Aşil'in ölümsüzlüğü de Styx nehrinden doğar. Tanrıça Theis, Aşil'i doğurunca onu suda yıkar. Hepimizin bildiği gibi ölümsüz Aşil'in zayıf noktası ise bu suya değmeyen ve kuru kalan topuğudur. O nehir ki her zaman ters yönde akar. Bir kayanın dibinden çıkar o su. Tanrıları bile ürkütür. Karda Olimpos'un zirvesinde yaşayanlardan birisi, kalkıp da suyun üzerinde yalan yere yemin ederse, tüm sene boyunca nefes alamadan donup kalır. Dante'ye göre vahşi günahkarların bulanık sularında boğulduğu 5. cehennem çemberinde yer alan Styx'in sandalcısı Charon, Yunan-Grek mitolojisine göre gecenin ve günün tanrısı Erebos, ilk elementel tanrılardan gecenin tanrıçası Nyx'in çocuğudur ve Hades'in emrindedir. Who are you? I am Hades. Hermes'in yeryüzünden Akiron kıyılarına kadar rehberlik ettiği ölüleri alıp kayığıyla Styx nehri üzerinden sonsuza kadar kalacakları diyara taşımakla görevli Charon, ölülerden bazılarını kayığına alır, bazılarını da yalvarmalarına kulak asmadan kıyıda bırakırdı. Charon'un kıyıda bıraktığı ölüler dini tören yapılmayan Araf yolcularıydı. Bunun yanında toprağa gömülmeyen ruhlar da vardı ve onlar Hades'in ülkesine ulaşması mümkün olmayanlardı. Bu ruhlar yeraltı tanrısı Hades'in yönetimine girmeden önce 100 yıl ıstırap çekecek ve boşlukta dolaşacaklardı. Charon yeraltı ruhlarındandır. Servisinin bedeli ise insanların gömülmeden önce ağızlarına ve gözlerine konan sikkedir. Bu sikke gözlere yerleştirilmeden gömülenler, Charon'a Styx nehrini geçmeleri için gerekli bedeli vermedikleri için ölüler diyarına gidemezler. Akiron'un dünyevi kısmında hayalet olarak sonsuza kadar kalırlar. Oğlumu gözlerini dünyaya ilk açtığı andan sen kapatıncaya dek hep sevdim. Bırak cesedini yıkayım. Ona dualar edeyim. Son yolculuğuna çıkarken gözlerine para yerleştireyim. Dante'nin ilahi komedyasında Charon'dan şöyle bahsedilir. Mitolojik varlık kayıkçı Charon, Styx nehrinde insanları taşır. Styx nehri kıyıları cehenneme girişin geçidindedir. Mitolojik kayıkçı Charon tarafından ölü ruhlar cehenneme taşınır. Burada geçidin kıyısında hayattayken iyi ve kötü arasında bir seçim yapamamış bazı kimseler kalmıştır. Onlar hala gerçek bir cehennemde değildir. Ancak bu bölgede sonsuza kadar hapsolmuş eşek arıları tarafından sokulan ve bazı kurtçuk ve böcekler tarafından kanları sürekli emilen kimselerdir. Dante, Virgil'in rehberliğinde cehennemin kıyısındaki Akiron nehrinin kıyısına gelir. Kayığı kullanan Charon, Dante'yi karşı kıyıya, cehenneme geçirmeyi kabul etmez. Bu efsanevi anlatım o kadar etkili olmuştur ki Yunanlılar ölülerini Hristiyanlığın ilk dönemlerinde değerli eşyalarla birlikte mezara koymayı adet edinmişlerdir. Sirenler, satirler, su perileri, sentorlar gibi mitolojik varlıkları ve ölüm temasını konu olarak seçen Arnold Beckley'nin
1880 yılında yaptığı Ölüler Adası adlı tablosunda Karon'un mekanının ve Akiron Nehri'nin bir tasviri vardır. Resimde Karon'un ölüleri taşıdığı kayığı adanın girişindedir ve yukarı doğru yükselen sık ağaçlar geçit vermez gibi görünür. Puslu ve karanlık ışığın giremediği bir yere doğru gidilmektedir. Becklin tablosundaki kompozisyonu efsaneye uygun olarak kurmuştur. Gökyüzü bol sisli ve bulutlarla örtülüdür. Hiçbir yerinden güneş görünmez. Efsanede Hades'in yönettiği bu ölüler diyarı, insanlar ve tanrılar tarafından da nefret edilen bir yerdir. Kayıkçı bu şekilde ölüyü önünde 3 başlı ejder kuyruklu korkunç bir köpeğin beklediği bir kapıya getirir. Burada kayıkçının işi biter çünkü bu kapıdan içeri giren bir daha dışarı çıkamaz. Antakya merkezine yakın Saint Pierre Mağara Kilisesi'nin 200 metre uzağında kayalara oyulmuş Yunan mitolojisinde ismi geçen cehennem kayıkçısı Karon'un kabartması bulunmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok uzun bir video olmadı ama mitoloji dünyası çok geniş. Umarım ileriki videolarda buna benzer örneklerle karşınızda yer alacağım. Beraberliğimizden keyif alıyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bunun çok fazla yardımı olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.